Merhaba arkadaşlar. Ben Manjaro kullanmaya başlamıştım. Bu süreçte yaşadıklarımı anlatıyorum. Arkadaşlar bana sürekli kalem hakkında sorular sordular ve nasıl uyguladığım ve nereden aldığım. Ben kalem hakkında konuşacağım. Sonra da kalemi enjekte edeceğim. Önce kalem hakkında konuşayım. Kalem bu paketi. Bu da kendisi kalemin. Fiyatını da söyleyeyim. Türk lirası söylemeyeceğim için bu videoyu ileride seyrettiğinde de sıkıntı olmaz. Ben buna 750 dolar verdim. Buradan da ülkemizin neden kalkınmadığını anlıyoruz. Şu sıvı için 750 dolar yurt dışına çıktı. Neyse o konuya girmedim. Ee, Bu arkadaşlar kaçakmış. Almanya'dan kaçak geliyormuş. Hatta birisi yorumda yazmış ki sen her videoda diyorsun ki doktor kontrolü olmadan kullanmayın, sen kaçak iğne kullanıyorsun. Dedim ki bak, ben iğneyi alıyorum ve çok merkezi bir yerde, bir şehir hastanesinin karşısında çok faal bir eczane alıyorum. Rastgele bir yerden almıyorum. Şimdi ben kaçak kullanma, ben buna karışmam. Ben dedim ki bir endokrinoloji doktoruna görünmeden kullanmayın. Kaçak demek sahte demek değil yani sonuçta. Bende işe yarıyor bu yine. Demek ki sahte değil. Adam da zaten öyle merkezi bir eczane sahte bir şey satmaz. Çünkü orada tutunamaz, ekmek yiyemez yani. Ha, benim sordum ben. Dediler ki şu an Türkiye'de 7,5'ta gelmiş. 2,5 ve 5 vardı flakon. 7,5 olan flakonlar da gelmiş. E, Anladığım kadarıyla yasal olarak bu kalem gelmiyor. Öyle anlıyorum ben. E, Ya da şöyle, ben eczacıya sordum. Dedi ki bulamadığımız zaman Almanya'dan getiriyoruz dedi. Hani artık bu yasal mı kaçak mı orasını bilemem. Mevzu değil arkadaşlar. Ben başka bir şey geçeceğim şimdi. Ben normalde Manjaro 72 hafta kullanıp ve %22 sonuç ideal hedef. Yani 72 hafta kullanırsan %22 sonuç alırsan tamam, sen ideal hedefe ulaşmışsın deniyor. Ben şöyle bir hedef koydum kendime. Sıkı bir yemek programıyla, ama diyet değil. Diyet değil. Yani kontrollü yiyorum. Hamburger de yiyorum. Adana kebap da yiyorum. Patates kızartması da yiyorum. Onu videolarımda anlatıyorum. Şu an bunun yeri değil. Bunun yeri değil. Ben 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 diye gidiyor. Ben doktora gittim. 2,5 kullandıktan sonra özellikle üstüne basarak her videoda söylüyorum. Bir endokrinoloji doktorunun izni olmadan kullanmayın ve onun onayı olmadan doz arttırmayın. Ben 2,5 kullandım. Doktora gittim. Doktor bana ne kadar kilo verdiğimi sordu. Hiçbir kan tahlili yapmadı. Verdiğim kiloyu söyledim. Tamam, 5 kullanabilirsin dedi. Ama dedi daha yukarı çıkmayabiliriz dedi. Ben 5 bitince tekrar gittim. Söyledim. Gerek yok, 5 devam edebilirsin dedi. Ya ben dedim bir 7,5 yapmak istiyorum. Bir çıkmak istiyorum dedim. Doktor böyle biraz suratı gönülsüz ama ağzından bir şey demedi. Ben de ne yaptım? Şuna karar verdim. Ben 24 hafta kullanacağım. O 72 haftalık Manjaro kullanım süresini yapmayacağım. Ben 24 hafta kullanacağım. 72 haftada %22 sonuç ideal sonuçtu. Ben kendime şöyle bir hedef koydum. Ben 24 hafta kullanacağım ve bu 24 haftada kontrollü bir yeme düzeniyle %30 sonuca ulaşmayı hedefliyorum. Ee, Dozda 24 haftanın her söylediğimi 4 sayın siz. Şu dozlarla kullandım arkadaşlar. 2,5, 5, 7,5. Şu an 5 vuruluyorum. Sonra 2 de 2,5 vurulacağım. Yani hepsini 4 yapın. Anladın mı? 4 tane 2,5, 4 tane 5, 4 tane 7,5, 4 tane 5, 8 tane 2,5 vurulacağım. Neden? Çünkü doz yükseltmekten korkuyorum. Gerek yok. Artı e, azaltarak bırakmak gerekiyormuş. Ben de 7,5'a çıktım. Tekrar 5'e indim. Bu son 5. 8 tane 2,5 vurup bırakacağım. Şimdi bu kalemi nasıl kullanacağım onu da anlatacağım. Bu kalemde 4 tane 15 var. Şimdi açıyorum arkadaşlar kalemi. Biraz sonra iğneyi takmayı da göstereceğim. Hatta takayım iğneyi. Bakın arkadaşlar. Bu bir insülin iğnesi. Şöyle şey. Görüyorsunuz. Şurada kağıdı var. Kağıdını çıkarttık. İğneyi buraya koyduk. Sadece takmıyorsunuz. Çevirip
bir takıyor. Tık etti, bak tık etti, duydunuz. Sonra üstünde bir kap daha var. Onu çıkartıyorsunuz. Bir tane daha kap var. Ama ondan önce bir çeviriyorsunuz. Bakın bu var. Koruyucu bir kapak. Bununla tık edip takacaksınız. Tık edecek. Sonra üzerinde bir tane daha ince koruyucu kapak var. Çevireceksiniz. Bu tarafa doğru çeviriyorsunuz. Yani sola. Kendinize doğru sola. Çeviriyorsunuz. Sonra o kapağı yukarı kaldırıyorsunuz. Onu da çıkartıyorsunuz. İğne burada. Ben bir daha elimle kontrol ediyorum. Oturmuş olsun diye döndürerek. Oturdu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada görüyor musunuz? 0 yazıyor. Evet. Şimdi şurada 60 birim var. Öyle diyelim size. 15, 15, 15, 15. 4 tane 15 vurulabilirsiniz bununla. Ama bakın ben bununla ne vuruldum? Ben bununla 4 tane 7,5 vuruldum. Ne yaptı? 15, 30. 4 tane 5 şu an son 4'ü vuruluyorum. 4, son 5'i vuruluyorum. 4 tane 5 etti 20. 30, 20 daha 50. 4 tane 2,5 vurulacağım. 60 bu bitecek. Sonra bir 2,5'luk flakon aldım. Bir de onu vurulacağım. Anlayacağınız şu ki şu kalemle 5 vurulmak isterseniz ne yapar? 10 tane 50 yapar. 12 tane 5 vurulabilirsiniz. İşte azaltın, şimdi hesaplamayayım tek tek. Bu ne demek? 12, 24 tane 2,5 vurulabilirsiniz şu kalemde. 60 tane. 2,5'lar üzerinden 60 sonuca ulaşacaksınız. Tamam. Yani sen bunu alırsın. Mesela sen bunu alırsın. 4 tane 2,5 vurulursun. Sen hiçbir şey almadın. Hiç flakon almadın. Bunu aldın. 4 tane 2,5 vuruldun. 10 etti. Sonra dedin ki 5 kullanayım. 4 tane 5 kullandın. 20, 30 etti. Sonra dedin ki ben 4 tane daha 5 kullanayım. Mesela. Etti mi sana 50. 4 tane 2,5 kullanayım. 60. Yani şu kalemde sen 8 tane 2,5, 8 tane 5 vurulabilirsin. Öyle, tamam. Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bunu çeviriyoruz. 10 çevirmek 2,5. Oradan hesaplayın. Ben şu an şey yapacağım. Ben şu an 5 vurulacağım arkadaşlar. Şu an 5 vurulacağım. Bunu nasıl vurulursunuz? Göbeklerinizin 4 parmak sağı solundan vurulabilirsiniz. Ben batıl inanç olabilir bilmiyorum. Göbekten yaptığım 2 defa sanki etki etmediği gibi geldi. Bu fikirde olan birisinin videosunu da seyrettim. O yüzden ben koldan vuruluyorum. Göbekten veya koldan düz 90 derece açıyla saplayacaksınız. Bastıracaksınız. Bir 10 saniye 15 saniye kadar bekleyeceksiniz. Benim kızım paramedik. O yüzden ben biraz kolaya kaçacağım. O yapacak. Şimdi göreceksiniz siz de. Şöyle şu elini kaldır ki gözüksün. Görüyorsunuz. 90 derece aşıyla yapıyor. Bastırdı. Önce iğneyi soktu. Hiçbir acıma yok, onu söyleyeyim size. Sıfır acı. Önce iğneyi soktu. Bir 10-15 saniye bekliyor. Sonra çıkaracak. Sonra iğneyi çöp atacağız. Bunu da buzdolabının kapağına koyacağız. Ben ilk aldığımda aşağı meyve kısmına koymuştum. Ama baktım ki bütün doktorlar, hemşireler, herkes şey söylüyor. İğneyi alıyoruz arkadaşlar. Ters çevirerek ucumuzu çıkartıyoruz. Bak burada ne kaldı görüyor musunuz? Kalan bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar bu? Bu benim vurulacağım 4 tane 2,5. Burada 4 tane 2,5 var. Bak buraya kadardı bu. Burada 4 tane 2,5 var. Kapağı kapatıyorum arkadaşlar. Ve buzdolabının kapağına kapak kısmına koyuyorum. Evet arkadaşlar. Manjaro kalem budur. İnsülin iğnesinin takılıp kullanma şekli budur. Ben haftalık olarak yorumlarıma devam ediyorum. Sadece tecrübelerimi anlatmıyorum. Yani sadece işte şu kadar hafta oldu, şu kadar kilo verdim. Sadece bunu konuşmuyorum arkadaşlar ben. Ben bu süreci kendim için bir milat kabul ettim. Yani amacım sadece diyabetten kurtulmak değil. Sadece insülin direncini azaltmak değil. Sadece zayıflamak değil.
sağlıklı bir hayat yaşamak. Bunun için de çok araştırdım ve takviyeler kullanıyorum. Tabii ben bir doktor değilim. Bunlar tavsiye değil. Zaten söyleyeceklerim de yani tavsiye etsem bile mahkemede başım ağrımaz. Çünkü doğal şeyler söyleyeceğim. Söylediklerimin 2 tanesi hariç hepsi doğal. Ama arkadaşlar hiçbir şeyi doktor tavsiyesi olmadan kullanmayın. Ama ben size şimdi araştırmanızı tavsiye ettiğim şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Bakın ben bunları ömrüm boyunca kullanacağım. Bir de arada kullanacaklarım var. Onları size sayıyorum arkadaşlar. Bir kere siz eğer D vitamininiz düşükse kilo alırsınız. Bu böyleymiş. Ben de bunu yeni öğrendim bu süreçte. O yüzden gidip D vitamininize baktıracaksınız. D düşükse arkadaşlar kilo alıyor musunuz? Bir sürü problemi var artı D düşüklüğü ve bu zamanda D düşüklüğü çok. Çünkü güneşten hiç beslenemiyoruz. En güneşli yerlerde Antalya'da oturanlar bile diyorlar ki artık doktorlar güneş aynı etki insanlara yapmıyor. Yani o güneşin insanlara etkisi atmosferden dolayı kayboldu. Arkadaşlar ben haftada içinde kullandığım her şeyi sayıyorum. D vitamini kullanıyorum. D, D3 kullanıyorum. Haftanın bir günü bunu kullanıyorum. Haftanın bir günü B1, B6, B12'den oluşan bir vitamin kullanıyorum. Bir gün magnezyum kullanıyorum. Şimdi sayı fazla olacak. Sebebini söyleyeceğim. Bir gün magnezyum kullanıyorum. Ettim 3. Aksermansiye diye bir şey kullanıyorum. Bunu lütfen araştırın. Aksermansiya. Etti 4. Resveratrol diye bir şey kullanıyorum. Etti 5. Berberin, diğer adı berberis diye bir şey kullanıyorum. Etti 6. Bir de Gilfor kullanıyorum. Gilfor bir diyabet hapı. Tokluk hissi veriyor. Ama benim bunu kullanma amacım iki sebepten. Yani diyabet tedavisi için değil aslında açık söylemesi gerekirse. Tokluk hissi veriyor. Bu güzel bir avantaj. Ve içinde metformin var. Bunda yaşlanmayı geciktirdiği söyleniyor. Bir de bunu kullanıyorum. Metformin var. Bir de arkadaşlar gelip giden şeyler olacak. Mesela şu anda bu Gilfor'u da haftada şu an 2 gün kullanıyorum. Öyle devam edeceğim. Haftada 2 gün devam edeceğim Gilfor'u. Birbirinden uzak 2 gün. Ne dedik? D, B12, magnezyum, resveratrol, aksermansiye, berberin. Bir de böyle arada alıp o bitti mi başka bir şey alacağım şeyler var. Bunlar ne arkadaşlar? Şu an folik asit aldım. Folik asit bittiği zaman omega 3 alacağım. Omega 3 bittiği zaman kiril alacağım. Bir tane daha bir şey var mı? Açıkçası şu an almadığım için ismi de aklıma gelmiyor. Karışık bir ismi vardı. Onu ileriki videolarda söylerim. Bugünlük bu kadar.